Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet kıymetli izleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu olarak bugünden başlayarak 20 tane çok önemli konuda bilim kurulumuzun kıymetli hocalarıyla önemli konulara değineceğiz. Toplumda en büyük sorun olan toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli noktaları can yerinden konuşmacılarımız ve bilim kurulumuzdaki kıymetli hocalar aktaracaklar. Bugün ilk de eğitimimizi Sayın Psikiyatrist Mustafa Merter hocamız bilim kurulumuza başkanı olarak kimlere aktaracaklar. Hocam hayırlı günler. İlmukabel efendim, hayırlı günler. Hocam sesiniz Bodrum'dan Turgut kapalı. Reis'ten selam olsun herkese. Ses geliyor mu? Hocam sesiniz gelmiyor. Sesiniz kapalı. Benim sesim açık. Duyabiliyor musunuz hocam bizi? Ben sizi gayet iyi duyuyorum. Seste bir sorun var. Bir saniye. Sizin mikrofonunuz açık mı hocam? Açık açık, tamamen açık. Açık mı mikrofon? Bir saniye hocam. Sesiniz çünkü aktarılamıyor. Hocam siz bizi duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, gayet iyi duyuyorum. Tamam, şu anda sesinizi almaya başladık. Evet kıymetli hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah, elhamdülillah efendim. Şükürden aciziz. Bodrum'dan Turgut Reis'ten selam olsun. Burada biz sarı yaz deriz. Sarı yaz yaşanıyor Allah hala. razı olsun. Hocam E, biraz sesinizi açabilir misiniz? Sesiniz kısık geliyor. Biraz daha sesinizi açmanızı rica edeceğiz. Sonuna kadar açık. Benimki mi kısık? Acaba burada. Evet. Peki hocam, şimdi herkesin ailesinde bir takım yaşadığı sorunlar var. Özellikle de ailede nasıl bir anne ve nasıl bir babayız? Bugün bu konuyu sizlerle işleyeceğiz inşallah. Şimdi en çok babalar arasında yanlış bir rol problemi var. Bir baba baba olmayı bazen başaramıyor. Abi veya İlham Bey'i kabada anne bir abla vazifesini görüyor veya ezici veya narsist olabiliyor. Bu konuları sizinle bugün işleyeceğiz inşallah. Ve size bırakıyorum sözü ve sizi dinliyoruz. Buyurun hocam. Eyvallah efendim. Şimdi farklı baba modelleri üzerine konuşmadan evvel baba kaldı mı? Anne kaldı mı? Çünkü Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bir annenin ve babanın çocuğun gözlerine ciddi manada bakması. Hani böyle gözüne bakarsın, nasılsın dersin böyle, kalpten kalbe bakarsın. Kafan başka yerde olmadan bakarsın. Ne kadar biliyor musun? 5 dakikaya inmiş. Bakın, biz birbirimize paralel yaşayan insanlar haline dönüştük. Bu söylediğimi herkes biliyor. Şu Turgut Reis'te sabahleyin bisiklete binerim. Bisikletle böyle buradan şeye doğru giderim. Swiss Otel'e doğru giderim. Ve insanları müşahede ederim. Çocuk arabasını gezdiren anneler ve babalar var. Ellerinde cep telefonu. Çocuğa bakmıyorlar. Cep telefonlarına bakıyor. Şimdi birincil meselemiz insanlık, yani en acil meselemiz, aramızdaki rabıta, ilişki koptu. Bu kopuş sadece çocukla ilgili değil, sevgililer birbirine bakmıyor. Bir restorana gidin,
bir restoranda oturun. İki insana bakın. Masada oturan iki genç insana bakın. İkisinin de elinde cep telefonu. Kimse kimseye bakmıyor. Evvel emirde anne ve baba olmak için bu sanal bağımlılıktan, bu ekran zamanı hamakatından, deliliğinden kurtulmak lazım. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki ekran zamanı 7,5 saat. Ekran zamanı derken televizyon, cep telefonu, işte diğer her neyse ekranı olan neler varsa. 7,5 saatimizi günde biz şeyde geçiriyoruz. Ekrana bakarak geçiriyoruz. Bunun daha da vahimi, yakında Türkiye şu kitabın Türkçesi çıktı. Kaygılı Nesil diye çıktı. Jonathan Haidt diye bir Amerikanın çok değerli bir kitap. Lütfen bunun Türkçesi var. Yine aynı başlık ile Kaygılı Nesil diye. Kaygılı Kuşak diye çıktı galiba bu. Var bu kitap. Jonathan Haidt'in bu kitabında Jonathan Haidt diyor ki insanların diyor birbirlerine ekrana bakmalarına artık gerek yok diyor. Kafa o kadar dolu ki diyor ekrandan gelen enformasyonla birbirlerine baktıkları, ekrana bakmadıkları zaman, birbirlerine baktıkları zaman da bu insanlar örtülü diyor. Ve bunun için çok ilginç bir araştırma yaptım ben. Normalde diyelim ki Zuhal Hanımcığım sizinle burada deniz kenarında oturduk. Sohbet ediyoruz. Çayımızı içiyoruz. Ve bize bazı uyaranlar geliyor çevreden. Ne bileyim işte denizden bir dalganın sesini, bir kuş uçuyor üzerimizden, bir kedi geliyor miyavlıyor. Ben içimi döküyorum, siz içinizi döküyorsunuz. Ne olacak bu halimiz diyorum. Muhabbet ediyoruz değil mi? Beynimize ulaşan uyaran sayısı 120 iz bırakan uyaran. Yani bir dakika sonra ne yaşadık Zuhal Hanımcığım dersen, aa bak bir ara vapurun düdüğü öttü, bir kedi geldi. Siz şunu söylediğiniz gibi iz bırakan uyaranlar bizde. Peki bir dakika sosyal medya zihnimizde ne kadar iz bırakıyor biliyor musunuz? 10 bin ila 100 bin arasında, 150 bin arasında iz bırakıyor. Yani sosyal medyadan gelen ışık, ses, renk, haber bombardımanı bizim beynimizi adeta sersem ediyor. Hani kafam eskiden tabirler vardı. Kafam karıştı. İşte ne bileyim darmadağın olduğum falan tabirler kullanırdık. Sersemledim gibi. Bu şekilde bir dünyaya doğru gidiyoruz. Amerika'daki bu sosyal medya zamanı bu Jonathan Haidt'in kitabına göre 16 saate çıkmış günde. Bakın 16 saat demek geriye kalıyor 8 saat uyku. Demek ki biz çok hızlı bir şekilde örtülüyoruz. Yani anne baba çocuklarından kopuyor. Bunun bedelini çocuklar nasıl ödüyor? Artan hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite rahatsızlıkları. %15 oranında erkek çocuklarda Amerika'da ilaç kullanılıyor. Hiperaktivite var. Peki Allah aşkına söyleyin bana bu hiperaktivite diye bir şey yoktu. Benim tıp fakültesinde okurken, aşı sahasını yaparken böyle bir şey yoktu. Varsa da %1'di. Ne oldu insanlar? Niye bu çocukların ayarı kaydı? Şeylerden bir tanesi, izahlardan bir tanesi de anne babanın çocukla olan ilişkisindeki yüzeysellik. Bakmıyorlar çocuğa. Çocukla ciddi manada kalbi olarak ilgilenmiyorlar. İşte 5 dakika. Şimdi demek ki anne babaların ilk yapacakları şey kendilerini sanal bağımlılıktan kurtarmak. Çünkü eğer sanal bağımlılıktan kurtarmazsak çocuğun terbiyesini kim yapacak? Ya sosyal medya yapacak. Kim yapacak? İşte o izledikleri diziler yapacak. Peki çocuk rol model olarak, şimdi gelelim oraya, rol model olarak neyi alıyor çocuk? Anne babayı alıyor.
Elinden cep telefonu düşmeyen, sabahleyin saat 8'den itibaren televizyonu açıp bilmem ne rezil dizilere bakan bir anne babanın yanında hangi terbiyeden bahsediyoruz? Hangi rol modelden bahsediyoruz? Dolayısıyla ilk iş yapmamız ciddi bir perhize girmek. Kurtarın kendinizi. Sosyal medyalarından ilişkinizi keseceksiniz. Ekran zamanınızı mümkün olduğu kadar azaltacaksınız. Gün boyu televizyona bakmayacaksınız. Yani evvela anne babanın ıslah olması lazım. Şimdi babanın içinde bulunduğu durumla ilgili yine ben bazı kitap tavsiyeleri de yapacağım. Babaların içinde. Babalar büyük krizde. Bu da şu kitaptan, bu kitabın Türkçesi de çıktı. Boys of Man diye. Bu kitabın da Türkçesi çıktı. Richard Reeves kitabın yazarı Richard Reeves. Bunun Türkçesi var. Adamlar ve Oğulları diye çıktı galiba. Türk şeyi. Kitabın da ön sözünü yazdım. Burada Amerika'daki büyük bir krizden bahsediyor. Erkekler büyük bir krizde. Neyin krizi? Çünkü hanımefendiler çok kısa zaman içinde erkeksi bir hayat tarzı sürdürdükleri için, erkeklerin işlerini üstlendikleri için erkekler artık kendilerini değersiz hissediyorlar kadınlara yönelik. Ve dolayısıyla Amerika'da büyük bir uyuşturucu bağımlılığı ve intihar patlaması var erkeklerde. Reeves bunu anlatıyor. Reeves aynı zamanda diyor ki başka tedbirler de almamız lazım. Mesela bu tedbirlerden bir tanesi erkek çocukla kız çocuk arasında bir gelişim farklılığı var. Yani 6 yaşında okula verdiğimiz ve erkek çocuk 6 yaşında okula verdiğimiz erkek çocuk ve kız çocuk aynı seviyede değiller. Kız çok daha çabuk gelişiyor. Bunun getirdiği çocuk kızın karşısında kompleksler oluşturmaya başlıyor. Peki Reeves ne öneriyor? Reeves diyor ki erkek çocukları yaşlarına göre daha geç başlatın okula. Bakın bütün bunlar böyle birbirleriyle ilişkili şeyler. Demek ki şimdi benim bu son yaptığım sosyal çalışmada mümkün olduğu kadar neyi anlatmaya ben çalıştım? İnsanlığın yeniden yapılandırma projesi dediğim farklı sosyal mühendislik projeleri üzerinden nasıl insanlığın bir azınlık tarafından, bir Yahudi azınlık tarafından, bu Yahudi inteligenciyası tarafından insanlık son 70 senede tekrardan yapılandırılmak istiyor. Yeni bir insan tarzı yaratmak istiyor. Hekatonla Son Tango işte yazdığım o kitapta gibi olmasın affedersin çok kendi kitabını göstermek biraz ayıp oluyor. Ama ne yapayım artık bu önemli olduğu için gösteriyorum. Bu kitapta farklı cepheleri anlatıyor. 5 cephe var. Kısaca özet olarak onlar üzerinden geçelim. Birinci cephe otoriteyi yok etmek istiyorlar ailede. Baba otoritesini yok etmek istiyorlar. Baba otoritesini, otoriter bir babayı, pederşahi aile sistemini bizim bildiğimiz, atalarımızdan gördüğümüz bir sadizm olarak yani başkasına acı çektirmekten zevk alan diye yorumluyor. Kim yorumluyor biliyor musun? Belki kitaplarını bazılarınız okudunuz. Erich Fromm. Düşünebiliyor musunuz? Senelerce biz bu kitapları okuduk. Erich Fromm bir Yahudi entelektüeldir. Bütün dünyada sözü yapan. Sevginin gücü bilmem ne bir sürü kitapları vardır. Var olmak veya sahip olmak vesaire. Erich Fromm ve benzerleri üzerinden son 70 senedir ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Babanın ailedeki rolünü zayıflatmak için, otoriteyi azaltmak için. Psikoloji ve sosyoloji ellerinde olduğu için, bunu da bu manada kullandıkları için ne hale geldi biliyor musun? Reissiz aileler çıktı. Bakın aile reisinden bahsediyor. Babadan bahsediyor. Reissiz aileler çıktı. Bir sistemin içinde, aile bir sistem gibi düşünürseniz, herhangi bir sistemin içinde bir reis olmazsa, yani son sözü söyleyecek bir kere kaos doğar. Peki bu kaosun belirtisi nedir? Allah aşkına bakın Amerikan gençliğinin haline. Bakın sokaktaki o yatan insanlara. Bakın o farklı Amerikan filmlerindeki falan terbiyesizlik,
had safhaya ulaşmış terbiyesizliğe. Bu daha da beter sonuçları var. Baba otoritesinin yok olması. Birinci cephe bu. Sadece baba otoritesi değil, burada bilmemiz gereken genel manada da otoriteye karşılar. Mesela devlet otoritesine de karşılar. Devlet otoritesini bir şekilde otoriter devlet başkanlarını bir şekilde yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizdeki gezi olayları. Bunun da başında George Soros diye yine bir Macar asıllı Yahudi var. Farklı ülkelere gidip farklı ülkelerde kaos çıkartıyor. Bizdeki İstanbul Sözleşmesi'nin biraz ona da geleceğiz. Ana fikir babalarından bir tanesi. Birinci cephe otorite gitti. Baba artık sözü geçmiyor babanın. Sen de şimdi diyorsun ki sen rol model nasıl bir baba? Ya baba yok ki. Babanın model rolünü babayı ciddiye alan yok ki. İki, terbiyenin ortadan kaldırılması. Amerika'da 1970'lerde başlayan bir sözde eğitim hareketiyle öğretmenlerin, otoriteyi temsil eden kişilerin, işte ne bileyim din adamlarının vesaire çocuğa bu doğrudur, bu yanlıştır demesini yasakladılar. Çocuk kendi bulacak diye. Bu nerelere getirdiğimizi biliyor musunuz? Ya bugün ona 14-15 yaşında bir kızımız gelip ben erkek olacağım dediği zaman bakın nereye geliyor? Bütün bu söylediğim şeyler derin neticeleri olan şeyler. Çocuk doğrusunu bilir. Bırak çocuk doğrusunu bulsun. Mantığı çıktı ortaya. Ya bu şizofreni, deliliğin daniskası. 14 yaşında kızımız gelecek. Ben göğüslerimi kestireceğim, şey yapacağım, enjeksiyon, iğne yapacağım, şeyimi durduracağım. Ben ona diyeceğim ki doğrusunu sen biliyorsun. Bakın nereye gitti terbiyenin kalkması. Terbiyesiz eğitim sistemini biz teşvik eden de biz psikiyatr ve psikologlarız. Çocuğun üstüne varmayın. Çocuğa bir şekilde istediğini yaptırın. Çocuk travmatize olur. Çocuk bu olur. Ve bunu söyleyen psikiyatri, psikologların işin en trajikomik tarafı ne biliyor musunuz? Çoğu da anne baba değil. Ahkam kesiyorlar, kafadan atıyorlar. Benim nakil ve taklit bilimselliği dediğim. Yani aldıkları herhangi bir batıdan bir şeyi yaldızlayıp, süsleyip, püsleyip hiç üzerine tefekkür etmeden ya bizim kültürümüz için bu ne kadar geçerli? Bu ne kadar doğru demeden oradan geliyor ya kendi düşünmemiz yok ya. Yani kopyalama üzerine bir bilimsellik biz anlattık. Ve bunun neticesinde neler çıktı biliyor musunuz terbiyenin ortadan kalkmasıyla? Ya Allah aşkına bir çocuğun odasına gidin. Bakın çocuğun odasındaki kaosa bakın. Oyuncak kaosu hepinizin bildiği şeyi anlatıyor. Benim çocukluğumda benim bir iki tane oyuncağım vardı. Çocuklar artık onu şu şekilde anlayın. O kadar maddeyle boğulmak çocuğa zarar veriyor ya. Peki buna karşı tedbir ne alınabilir? Bak burası çok önemli. Lütfen anne babalar bunu iyi idrak edin. Ben buna karşılıklı adil terbiye diyorum. Çocuk herhangi yaşta olursa olsun sizden bir şey istediği zaman çocuğa bunun karşılığında ne vereceksin diye soracaksınız. Karşılığında bir şey vermiyorsa içiniz yansa bile vermeyeceksiniz. Bak bu çok önemli. Hani nerede? 3 yaşında çocuk. Anne bana şunu ver. Al ama evvela bana bir öpücük verecek. Biraz daha büyüdükten sonra baba ben şey almak, şunu almak istiyorum. Tamam. Bunun karşılığında ne yapacaksın? İşte annene yardım edeceğim, bana yardım edeceğim vesaire. Ka- Karşılıklı adil çünkü eğer böyle olmadığı zaman adaletsiz oluyor. Ve çocuk farkına varmadan ben her şeye bedelini ödemeden layıkım fikrine kapılıyor. Peki bunun neticesi hangi kitapta? İşte bu kitabı 2009 tarihinde Türkiye'de yayınlattım. Ondan sonra da ön sözünü de yazdım bu kitapta. Ben Nesli. Bu kitap hala geçerli. Bu kitap için çok önemli. Bu kitabı okumanız lazım. Jean Twenge'nin bu Ben Nesli kitabını. Bu çocukları biz böyle yaptık. Aşırı müsamahakar, aşırı
şey gören, onaylayıcı terbiye sistemimizle. Neticede de canavarlar çıktı. O derecelere kadar geldi ki benim birçok arkadaşımın kızı lise çağındayken tutturdular ben Avrupa'da tek başına okuyacağım diye. Ve anne babalar imkanları olmasa da çocuğa bu imkanı tanımak. Çünkü bunu yapmazsan psikoloğa gidiyor ya. Psikolog ne diyecek? Çocuk bunu yapma. Çocuğu engellersen çocuk travmatize olacak. Birçok anne baba imkanları olmadığı halde çocuklarını yurt dışına gönderip tek başına lise çağındaki çocuklarından bahsediyorum. Okutmak mecburiyeti benim çevremde var. Yani terbiye gitti. Demek ne gitti? Otoriteyle baba otoritesi gitti. Terbiye gitti. Üçüncü cephe nedir? Erkekleşmiş kadın projesi. Biraz size anlattığım şey. 19 senede hanımefendilerin erkek tarzı hayatı benimsemeleri %80 oranında. Ve hanımefendiler şimdi diyecekler ki ayol bu adama bak işte biz çalışmayacağız mı biz bir şey ya başka bir şey anlatıyor. Birinci önceliğin annelik olması lazım. Yoksa bunun bedelini çok kötü ödüyorsunuz. Depresyonlar %40'a çıktı. Bakın çevrenizde bir araştırma yapın. Ne kadar insan antidepresif yutuyor. Bizim yazdığımız antidepresifleri. Niye yutuyor? 1900'lerin başında depresyon olanları %1, %2 iken şimdi özellikle kadınlarda %40. Ve kadınlar bir yandan da içsel çürüyor. Ne anlatıyor bu adam? Ya gidin bir jinekoloğa. Bütün yumurtalık kistleri, bütün miyomlar, bütün göğüs kanserleri, farklı rahatsızlıklar. Çünkü hamilelik kadını koruyor. İkinci kitabımda bunu geciktirilmiş annelik sendromu diye yazdım. Dolayısıyla çocuklarınızı özellikle anneler bak ben yapamadım. Ben ev hanımı kaldım. Sanki ev hanımı olmak, ikinci bir insan olmak. Benim kızım okusun. Okusun. Ama devlet politikalarının ve bizim yani bu politikaları bir şekilde oluşturacak bizlerin anneliğin ehemmiyetini idrak etmemiz lazım. Bir çocuk anne olmazsa sakat bir insan olarak hayatını devam ettirecek. Hem somatik açıdan hem psikolojik açıdan. Onun da bedelini nasıl ödeyecek? İşte dışarıda gördüğünüz hayvan sevgisi. Tımarhaneye artık çevrilmiş bir dünya. Biliyor musunuz Malezya'da Türkiye'ye ne diyorlar? Catland diyorlar. Bana birisi sordu. Niye dedi sizde dedi niye o kadar sokaklarda kedi köpek var dedi. Biz Malezya dedi Türkiye'ye Catland. Kedi ülkesi diyoruz dedi. Yani demek ne oldu? Bir cepheye daha geldik. Bu cephede bir şekilde artık anneliği hor görmesi, erkek arka hayat tarzını bir şekilde benimsemesi bir şekilde bu şekilde gidiyor. Dördüncü cephe her türlü cinsel sapkınlığın bir şekilde teşvik edilmesi. Şimdi konumuz baba olduğu için, baba hangi rolü sergileyecek olduğu için, yani esas şeyin başlığı bu. Özellikle erkek çocuklardaki artan bu cinsel sapkınlıkların e, artışı erkek çocuğun babayla özdeşleşme tabir edilen yani babayla aynı halleri, aynı duyguları paylaşma durumunun azalmasından da kaynaklanıyor. Baba ya ulaşamıyor erkek çocuk. Çünkü erkek çocuk kişiliğini oluştururken diyelim ki ergenlik öncesi ve ergenlikten hemen sonra babayı örnek alarak veya abiyi örnek alarak veya bir amcayı örnek alarak yani güçlü bir figürü örnek alarak çocuk kişiliğini oluşturuyor. Ama baba yoksa bakın bu o kadar önemli ki. Veya baba varsa birazdan size başka bir şey daha önereceğim. Çakop'un yapabileceği uygulamalardan bir tanesini önereceğim. Baba varsa fakat taşıdığı bir şahsiyet sebebiyle özdeşleşmesi çok zor bir baba ise maço bir baba diye. Hiç sürekli işte otoriter falan ama ulaşılamayan bir baba. Böyle babayla özdeşleşemeyen çocuk sevgiyi bulmak için nereye gidecek?
Sevgiyi bulmak için işte böyle bir baba yerine geçebilecek bir kişiye gidecek. Eğer o kişi de bir sapıksa netice hepiniz biliyorsunuz. Çapuk çerçevesi yapabileceğimiz çalışmalardan bir tanesi de Çakop çerçevesinde yapacağımız Enneagram diye bir, geçen gün Zuhal Hanım'a da onu söylemiştim. Enneagram diye bir şahsiyet, bir kişilik araştırması metodu vardır. Bu metot kişiye hangi hayat rolüyle dünyada var oluyor, nasıl bir tarz sergiliyor, bunun alternatifi ne olabilir diye çok faydalı bir kişilik, bir şahsiyet analizi yapan bir yaklaşımdır. Biraz evvel dediniz ya, hangi rolle çocuğun karşısında duruyor baba? Evvela çocuk bilmesi, baba bilmesi lazım ben kimim diye. Dolayısıyla bu Enneagram kurslarını açarsanız, Enneagram kurslarında babalar kim olduklarını, tabii bu kadar basit değil bu ama çok fayda da veriyor bu. Anlarlarsa ona göre oynadıkları rolü hafifletebilecek, bir şey daha yumuşatabilecek bir iç görüme sahip olabilirler. Bu da çok önemli. Yani babaların bu şekilde bir çocukla e, hangi maskeyle, nasıl çıkıyorum çocuğun karşısına diye bir e, şey yapmaları, bir araştırma, bir çalışma yapmaları. Evet, e, tabii ki şimdi yine çağımızdaki en büyük tehlike sanal bağımlılıksa, babaların mümkün olduğu kadar iki tarafın da zevk alarak yaptığı uğraşıların içine girmeleri lazım. Bu çok önemli. İki taraf da, yani çocuğun sevdiği bir uğraşıya baba mümkün olduğu kadar zaman ayıracak. Bunu adet yerini bulsun diye yapmayacak. Bu çok önemli. O da zevk alacak. Çünkü çocuklar çok, radar gibi çocuklar çok çabuk hissederler. Şeyi çok çabuk hissederler. Yani babanın bir şekilde o rol oynayıp oynamadığını çok iyi hissederler. Mesela yapabilecek sportif faaliyetler olabilir. Mesela ben oğlumla hiç öyle içimden geçmemesen dalış kursuna gittim bir ara. İşte dalış kursunda e, dan geçtik. Veya işte ne bileyim herhangi bir sportif faaliyet. Başka bir aktivite olabilir. Sanatsal faaliyet. Musiki icrası olabilir. Yani çocuğun babaya köprü kurabilmesi için bir şekilde bir fırsat tanımak lazım çocuğa. Bu son derece önemli. Çünkü eğer çocuk o köprüyü kurarsa söylediğimiz bütün o tehlikeler artık gündeme gelmeyecek. Yani daha az gündeme gelecek. Evet, bunun dışında bizim pederşahi aile sistemimizde artık o gitgide kaybolmaya başladı. Fakat otoritenin sevgiyle beraber gitmesi lazım. Bakın bu çok önemli. Ben çocukluğumda birçoğumuz da yapmadık bunu. Babamın karşısında ayak üstüne atamazdım. İşte bir ara sigara içtim, sigara içemezdim. Yani kadim aile sistemimizdeki babaya karşı hürmetin bir şekilde korunması ama sevgiyle. Bu çok önemli. Yani sevgiyle beraber gitmesi lazım. Bu da nasıl olur? İşte çocuğa karşılığını alarak sevdiği vermekle olur. Yine eşlerde de bunun bir benzeri vardır. Dengeli bir eş ilişkisi, yani kadın erkek ilişkisi nasıl olmalıdır? Bir izdivaç nasıl gitmelidir diye yaparsak, yine bundan aşağı yukarı bir 10 sene kadar evvel bir kitap yayınlattım. Aşk ve Evlilik Terapisi diye. Bu kitap Kaknüs Yayınlarından çıktı.
özellikle evlilik arifesinde olan eşlerin bu kitabı okumalarında fayda var. Kitap benim İsviçre'deki bir hocamın, sosyal psikiyatrideki bir hocamın Almanca Co-Evolution diye çıkardığı bir kitap. Co-Evolution demek hem sen geliş, evolution'ı geliş diye tercüme edelim Türkçe'ye, hem de o gelişsin. Yani eşlerin bir şekilde beraber bu gelişmenin bizim kadim Türkçemizdeki karşılığı tekamüldür. Maalesef Türkçenin içine ettikleri için bu tekamül desem anlamayacaklar. Onun için gelişme tabirini kullanıyorum. Eşlerin beraber tekamül etmeleri. Bak bu çok önemli bir şey. Baba reis anladık. Reis olmadan olmaz. Ama o reisin çok duyarlı, çok şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir erkek, işkolik bir erkeği düşün. Çoğu erkek olduğu gibi. Ha işkolikliğin de neden? Daha fazla maddeye sahip olmak için işkolik hallere geliyor. Yok arabanın modelini değiştir. Yok daha yeni bir model cep telefonu al vesaire. Ama ölesiye işkolik bir erkek. Bakın siz hanımefendiler, siz bunu bizden çok daha güzel bir şekilde müşahede edip eleştirecek durumdasınız. Çünkü siz cemal zenginisiniz. İnşallah bir toplantıda da celal cemali anlatırız. Yani hanımefendilerin erkekleşmemiş hanımefendileri kastediyorum. Aklı selimi, duyarlılığı, aklı, izanı erkeklere göre daha yüksek seviyede. Deliren erkeklik yani sahip olmak için işkolik dediğimiz her türlü böyle riske alan işte ölesiye çalışan erkekliğin işte öyle bir hanımefendi düşünmüş. Hanımefendi ya diyor bunun doğum gününde ben diyor ne yapayım buna ya? Bunun hep bir diyor bir iştiyakı vardı. İştiyak güçlü arzu demek. Neydi iştiyakı? Ya bu şey yapmak istiyordu. Bir ut çalmak istiyordu. Enstrüman icra etmek istiyordu. Hemen alıyor bir enstrüman. Bir de hoca buluyor. Doğum gününde adam kaşları çaktık geliyor falan. Ah canım bak sana dedi bir hediye aldım. Ne? Açıyor. Ah diyor. Bak düşün o adamın gözleri nasıl böyle oldu. Adamın yakaladığı cani gönülden yakalaması gerekenken yakaladı. Cani ya. Bak canım benim. Bir de sana hoca buldum. Hadi haftada bir zaman şu kadar saat git. Bunu müziki icra et. İşte co-evolution bu. Beraber tekamül etme bu. Eşinin ihtiyaçlarını hissedeceksin ve o ihtiyaçları karşılamak için gerekeni yapacaksın. Yani sıradan doğum günü hediyesi gitti, pırlanta aldım, şunu aldım, bunu aldım değil. Bak ince insanlık bütün bunlar, ince insanlısı. Erkeğin de aynı şekilde kadındaki bu şeyi hissetmesi lazım. Onun da ilginç bir örneği var. Bodrum'da yazlığı olan birisiyle bir havalimanında karşılaştım. Abi dedi çok seviyorum dalmayı dedi. Ben de severim. Her gün dalarım gözlükle. İşte denizin dibine ilgilemek, balıkları orada izlemek vesaire. Çok severim ben dedi. Fakat ne yaptım geçen gün biliyor musun dedi. Ne yaptın ya dedi. Abi dedi gittim dedi. Hanıma da tesettürlü bir hanımefendi. Gittim ona bir deniz gözlüğü aldım. Tabii tesettürlü mayosuyla beraber. Hanım dedim bundan sonra beraber gideceğiz. Aa sen deli misin? Sen ne diyorsun? Benim üzerinize sokacaksın. Evet. Bak sen de o güzellikleri yaşa. Bak ne kadar ince bir yaklaşım. Evet. Aşk ve Evlilik Terapisi kitabı hepinizin okuyup istifade edebileceğiniz bir kitap. Fakat yine ön şartını unutmayalım. Ya aşk olması için aradan Deccal'in çıkması lazım. Deccal arada Deccal nedir anladınız artık. İnşallah anlamışsınızdır. Geçen gün bizim grupların bir tanesinde dedik ki şu yapay zekaya bir ad takalım. Bir lakap takalım. Yapay zeka. Dalga geçmek için yapay zekayla. Bir lakap takalım. Düşündüm aklıma DG geldi. DG biliyorsunuz disc jockey normalde. Disc jockey tabii onu disc jockey demedim DG dedim. Dedim ya yapay zekanın şeyi DG. Ya bu nedir bu nedir? Ya Deccal. Arkadaşlar Deccal aramızda.
Eğer o Deccal orada olduktan sonra ne aşk kalır, ne muhabbet kalır, ne terbiye kalır, ne güzel ahlak kalır. İlk yapacağınız, geçen gün yine çok ilginç bir uygulamayla karşılaştım. Zürih'te, İsviçre'de yapıyorlar. E, Bütün bir mahalle toplanmışlar ve cep telefonlarını böyle şeffaf bir yarı küre plexiglas kutunun içine koymuşlar. Bir hafta boyu cep telefonlarına bakmayacaklar. Bakın bu ne kadar önemli. Ve birkaç kişi de çok bunalanlar için terapist görevini üstlenecek. Diyelim ki Zuhal Sultan biraz bunaldı. Ben dayanamıyorum. İmdat, imdat demeye başladım. Benim telefonumu isterim. Yok hocam, harika ya, çok güzel. Diyorum ki Türkiye'de bunu yapsak herhalde infial olur. Ama onlar kendi karar vermişler. Kendileri karar, mahalle karar vermiş. Zorlamamış kimse. Mahallenin kararı bu. Mahallenin kendi kararı. Ve çok sıkılanlar işte gidiyor birilerine, işte o da terapist görevini oynuyor bir şekilde. Hocam Ve sizin bir hafta uzak kaldıktan sonra da çok büyük bir rahatlama başlamış. Zaten biliyoruz. Yine bu az evvel size söylediğim yok Jing hocam. Wengen'in İnternet Nesli kitabını da lütfen okuyun. Orada biliyoruz ki bir hafta Facebook'a girmemek kaygı oranlarında büyük bir düşüş getiriyor. Bakın bir hafta Facebook'a girmemek kaygıyı düşürüyor. Evet, şimdi peki şimdi yani hepimiz kafa patlatıyoruz tabii. Anlamaya çalışıyoruz. Bu sanal bağımlılıktan, insanlığın esas meselesi olan sanal bağımlılıktan, oradan bize yansıyan koşullanmalardan, ki bu koşullanmaları algoritma mühendisliği üzerinden yapıyorlar. Bu koşul nasıl kurtuluruz diye benim aklıma gelen, ki bazı ülkelerde var bu, Japonya'da, Kore'de, Çin'de, bazı ülkelerde var. Yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi ciddi bir şekilde rehabilitasyon merkezlerini gündeme getirmek. Yani bu sanal bağımlılıktan öyle bir rehabilitasyon merkezine girip belirli müddet orada kalmadan ne kadar zehirlendiğimizin şuuruna varamıyoruz. Bir şekilde öyle bir rehabilitasyon merkezi programını başlatıp ondan sonra da insanların kendi rızalarıyla, tabii zorlayarak değil, bu merkezlere gidip bütün bu söylenenleri bil fiil yaşamaları lazım. Evet, ses geliyor gidiyor, birileri çıkıyor, bir şeyler oluyor. Ne oluyor ben Yok anlayamadım. yok hocam, sesiniz gayet güzel geliyor, sıkıntı yok. Ha, bana telefon geldi Dinleyelim. şimdi. Bana telefon geldi. Tamam tamam. Telefonda Gayet ondan güzel. şey çıktı. Ekran. Verdiğiniz bilgiler harika. Pür dikkat dinliyoruz kıymetli hocam. Eyvallah. Evet. Başka neyi anlatabiliriz? Tabii ki çok okumamız lazım bir yandan da. Bu söylediğim kitaplar ve benzer kitapları çok okuyup işin vahametini bir şekilde idrak etmemiz lazım. Ee, Diğer bir mesele, tabii çok büyük bir mesele, o mesele nedir? Evlilik oranları düşüyor. Yani dünya istatistiklere baktım, biz dünyada artık yavaş yavaş evlenmeyen, evlilik oranlarının düştüğü en yüksek düzeydeki ülkelerden bir tanesi hale gelmişiz. Bu da tabii çok vahim bir şey. Çünkü bunun hem politik hem stratejik hem işte ne bileyim sosyal sonuçları var. Bir şekilde aile yılı ilan edildi. Biliyorsunuz bu yıl aile, işte önümüzdeki hafta Yalova'ya gideceğim, orada bu konuda bir konuşma yapacağım. Acizane hissettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla aldığımız tedbirler maalesef bu neye benziyor biliyor musunuz? Karşımızda trilyonlarca doları olan, sermayesi olan bir devasa bir güç var. Ve bu güç karar vermişler sosyal medya üzerinden, arama motorları üzerinden ve yapay zeka, ki en büyük tehlike şimdi artık yapay zeka üzerinden bizim ayarımızı yeniden yapmak istiyorlar.
ve her şeyi yapabilecek bir güce eriştiler. Yani istedikleri anda biz şu ülkedeki insanları e, şu davranışa teşvik edelim dedikleri zaman 2 senede program bunu gerçekleştirebilecek hale geldi. Algoritma mühendisliği üzerinden bunu yapacak hale geldiler. Dolayısıyla bu çok ciddi bir durum. Yani eğer acil tedbirler almazsak ki bunu defalarca söylüyorum, bizim bir kendi yapay zeka, rahmani bir yapay zekamız, rahmani bir sosyal medyamız, rahmani bir arama motorumuzun bir şekilde olması lazım. Eğer bu olmazsa e, eğer 16 saate varırsak biz de Amerika'da olduğu gibi sosyal medya yani ergenlerdeki sosyal medyası 16 saate varırsa geri dönüş çok zor bir hale gelecek. Aile yılı ilan ettik. Aile yılı ilan etmek neye benziyor biliyor musunuz? Atom silahlarıyla üstümüze, raketleriyle üstümüze gelen bir düşmana karşı sapanla çıkmaya benziyor. İçim yanıyor. Anlatmaya çalışıyorum. Ha, yapmayalım bir şeyler yapalım ama arada orantı yok. İşte bunun bir şekilde anlaşılması lazım artık. Tamam aile yılı aile yılı ilan edelim ama esas mesele bu değil. Esas mesele bir algoritma mühendisliğinden geçiyor. Algoritmayı da şöyle anlayalım. Algoritmanın ne olduğunu. Şimdi bir film izlediğiniz zaman diyelim ki o adını bile almak istemiyorum. Netflix veya Disney'in bir filmini izlediğiniz zaman bakıyorsunuz filmde bir şeyler oluyor, bitiyor falan filan. Filmin bazı yerlerine, bunu anlamanız çok önemli. Bazı kelimeler yerleştirmişler. Bu kelimeler tek başına bir şey ifade etmiyor. Buna geniş dil modelleri, large language models diyorlar. O kelimeler, diyelim ki 10 tane kelime, yani 1,5 saatlik bir filmde 10 tane, 20 tane kelime duydunuz. O kelimeler bir beyninizde iz bıraktı. Onlar bir araya geldiği zaman bir anlam çıkıyor. Eşik altı mesaj böyle. Bu neyi de güçlendiriyor ya? Rütük'ün sansürünü güçlendiriyor. Bizim bir algoritma filtrasyon sistemine ihtiyaç, bunun için de yapay zekaya ihtiyacımız var. Rütük koyuyor şeyleri, bilgisayarları çocukların önüne. Çocuklar bilgisayarların başında filmi izliyorlar. Bu filmde bir şey var mı? Bu filmde bir şey yok. Ama öyle yerleştirilmiş ki o mayınlar şeyin içine, sistemin içine. Biz farkına varmadan bir davranış değişikliğine gidiyoruz. İşte acizane şu kitapta bunu izah etmeye çalıştım. Bu çok vahimmiş. Yani geniş NLP diye tabir edilen Neuro Lingual Programming diye tabir edilen yani bazı kelimeler üzerinden bir zihnimi yapılandırmanın çok daha gelişmiş bir hali. Veyahut buna hipnoz diyebilirsiniz. Biz kolektif hipnoz içindeyiz. İşte bütün bunlardan çıkmanın yolu da bir şekilde düşmana, karşımızdaki düşmana, o düşmanın silahlarına benzer silahlarla, metodlarla, onlarla mücadele etmemiz. Mesela bunlardan bir tanesi bizim de artık algoritma üretmemiz lazım. Ama ifsat algoritması yerine ıslah algoritması. Yani ıslah Türkçe bu hale geldiği için anlamayanlar olabilir. İfsat demek bozma, çürütme demek. Islah demek salih yani düzeltme demek. Anlatabiliyor muyum? Sadece filtrasyon yetmiyor. Bak işte ben bunları temizledim. Bu filmi şey yapıyorum, yayınlatmıyorum, temizledim değil. Başka bir kanaldan yine girecekler. Cep telefonu üzerinden girecek, oradan girecek, buradan. Bizim karşı atağa geçmemiz, karşı şeye geçmemiz lazım. Islah algoritmaları üretmemiz lazım. Bu başlı başına bir mühendislik. Ve bunun da tabii en güzel şekli keşke öyle olsa. Hep ümidim bu işte. Bir yüksek stratejik insani araştırmalar akademisi adına ne dersen de öyle bir yerde bütün İslam alemiyle işbirliği halinde. Bu da çok önemli. Bakın geçen gün Malezya'ya gittim. Çok güzel insan. İslam'ı hakikaten öğrenebileceğimiz Malezya kadar ben zarif insanlar, kibar insanlar, İslam yaşayan insanları nadiren görüyorum. Malezya'sı olabilir, Endonezya'sı olabilir, işte diğer İslam ülkeleri olabilir.
Müşterek evvela dünyaya bu tehlikeyi anlatmak. İşte bu kitabın da İngilizcesi yayınlandı. İnşallah onu dağıtıyoruz dünyada. Ve ondan sonra müşterek bir hareket başlatmak. Bu Türkiye'nin önderliğinde olursa, farklı sebeplerden dolayı Türkiye çok ön planda İslam aleminde, yani bizi çok seviyorlar, sayıyorlar. Dediğimize ağzımıza bakıyorlar, dediğimize inanıyorlar. Böyle bir korunma hareketi başlatılabilir. Yani küresel çapta biz buna ondan sonra başka ülkeler de iştirak etmek isteyebilir. Macaristan'ıydı, şu suydu, bu su, gelsin onlar. Ama evvela kendi ailemiz için de, kendi ailemizi kurtarmak için, İslam ailesini kurtarmak için bizim böyle bir hareketi başlatmamız lazım. Evet, baban rolünden geldik nerelere geldik. Ama işte baba rolü, artık baba rolü işte, ya hadi baba kalmadı ki baba rolü kalsın. Baba yok ki. Nerede baba? Yok ki. Adam cep Hocam, telefonunun Matrix'in içine gömülmüş. Ondan sonra baba şöyle yapsın, baba böyle yapsın. Abi baba yok. Baba bitti. peki Urfa'da bir kıymetli tabir hocam. vardır. Urfa'da çok severim Urfa'nın o tabirini. Hay babaya rahmet derler. Babaya Kıymetli hocam. babana rahmet demiyorlar. Hay babaya rahmet diyorlar. Çok çok Evet, güzel bir tabirdir o. Seviyorum o tabiri ben. evet, evet. Beni duyabiliyor musunuz hocam? O bal gibi. Tamam, Allah razı olsun. Kıymetli hocam, evet, aileyi ifsattaki babanın rolünün yok olduğunu, otoriteye karşı artık bir direnç sağlandığını, otoriteye karşı bir isyan ve otorite görmezden gelinmeye çalışıyor. Onu anladık. Annelerin erkekleştiğini anladık. Kadınlardaki evlilik yaşının çok yükseldiğini görüyoruz. Peki kıymetli hocam, özellikle bize en çok gelen sorulardan biri, evde baba olmaya çalışan bireyin bulunduğu rol çok önemli. Yani bir baba nasıl iyi bir baba olabilir? Evet, tamam, şunu anladık. Baba çocuklarıyla zaman geçirecek. Çocuklara bir şey verdiğimiz zaman karşılıksız vermeyeceğimizi de bugün öğrenmiş olduk. Peki baba ve abi rolü arasındaki fark nedir? Yani abi mesela kardeşten bir rekabet yaşar. Babalar son dönemlerde çocuklarına bir rekabet halinde mi? Yoksa çok üst perdeden Külhan Bey, kabadayı şeklinde mi? Yani nasıl bir otorite kurulmalı evde? Nasıl örnek bir rol baba kişiliği sergilenebilir? Bunun tek bir cevabı var. Her şeyde olduğu gibi. Bunun cevabı Sultan-ı Enbiya, Habib-i Hüda, Şefii Ruzi Ceza, Efendimiz Muhammed Mustafa'nın hayatı seniyelerinden bu canım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir baba olduysa, nasıl Hazreti Fatma geldiği zaman ayağa kalktıysa, nasıl İbn Mesud geldiği zaman kıyafetlerini değiştirdiyse, nasıl Zeyd Hazretlerini bir kere bile bana şunu yapar mısın diye, şunu getir, şunu yap diye emir vermeyip de yapar mısın dediyse, bunları çoğaltın. İnce insan olmanın tek bir adresi vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı sevgili. Oradan onu da farklı kitaplar üzerinden, mesela benim çok istifade ettiğim çok güzel bir kitap Asım Köksal'ın Büyük İslam Tarihi. Asım Büyük İslam Tarihi üzerinden Efendimizin halleriyle mümkün olduğu kadar hallenmek, evvela okumak, ilmel yakin, anlamak, ondan sonra da onu sabah kalktığımız andan itibaren yataktan çıkarken sağ ayağa bakarak kalkmak, tuvalete girerken sol ayakla girmek, abdestini almak, abdest dualarını okumak, çıkmak, ayet-i kürsiyi okumak, tebessüm etmek ve Çin'i dönmek insanlara. Başka tarif istiyor musun? Sabaha kadar anlatabilirim bu tarifleri sana. Tek Peki. şey çaresi budur. Yok baba şöyle böyle falan değil. Tek adres vardır. Adres odur. İkincisi, efendim maçoyma. Ya baba baba değil ki artık. Baba yönetilen bir baba. Şimdi insanın bir şahsiyeti vardır. Tamam mı? Asli bir şahsiyeti vardır. Bu şahsiyet kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Onun için Enneagram'ı çalışın dedim. Ama bu farklı uçlara gitse de yine belirli bir düzen içindedir. Ama şey öyle değil ki artık.
günde efendim bilmem kaç saat savaş filmleri izleyen veyahut işte oyunlara giren bilmem ne yapan artık orada maço da oluyor, sadist de oluyor, bilmem ne de oluyor. Yani bu suali senin sorduğun sualin cevabı 20 sene 30 sene evvel sorsaydın bunun cevabı abicim bitti o iş artık. Karşımızda hakiki insanlar yok. Şu baba şöyle baba bilmem ne baba bilmem ne baba yok. Hakiki insan tabirini de kullanıyor. Jonathan Haidt yani real humans. Hakiki insan. Hakiki insan yok ki artık. Manipüle edilmiş, zihninden oynanmış, duygularıyla oynanmış bir insan güruhuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ne? Cevap verdim ben sana. Cevap anlayan anladı. Ekran zamanını azaltacak, sosyal medyayı hayatından çıkartacak, televizyon günde belli çok azaltacak, haberlere pek fazla bakmayacak vesaire. Ailesiyle daha fazla ilgilenecek ve her şeyden önemlisi de bir şekilde ilişki kuracak. Yani işin bunun cevabı bu. Peki. Çok teşekkür ederiz. Peki hocam, baba rolünden sonra anneler çocuklarıyla nasıl bağ kurmalı? Tabiattan gelen annenin bir şefkati, bir muhabbeti, bir annelik halleri vardır. Bunlar cemal halleridir. Siz cemal zenginisiniz. Bunu anlatabilmek için yin yang şemasında ne yapayım? Mecburen onlar üzerinden anlatıyorum. Başka türlü anlamıyorlar. Cemal desem anlamayacak. Yin yang diyorum anlıyorlar. Celal cemal şemasında yin kısmını yani hanımlar kısmını çiçek bahçesi gibi yaptık. Orada da her kadının içinde bir de olması gereken bir erkeksi yönü yani bir yang vardır. Niye? Çünkü kadın da mücadele verecek. Savaş çıkarsa kadın da savaşacak. Yani her kadında bir celal çekirdeği vardır. Her erkekte de bir cemal çekirdeği vardır. Bakın bu çok önemli bunu anlamak. İşte bu celal cemal dengesi bozuldu. Kadınların çiçekleri soldu sultanım. Ya siz eşi bulunmaz güllersiniz, karanfillersiniz, ne bileyim ben. Halleri kastediyorum. Halleri Rahman, Rahim, Vedud, Muheymin, Bariu, yaratıcı, estetik, bütün bu haller sizin zenginliğiniz. Biz erkeklerse çok fakiriz. Bundan dolayı inşa etmek, avlanmak, savaşmak, mavaşmak bize verilmiş. Peki siz nesiniz? Ya siz bizim hayat kurtarıcımızsınız. Çünkü sadece ben bir erkek varoluşuyla yumuşamadan, incelmeden kalırsam yani bir hanımefendiden gelen o haller benim içimde yankı bulmazsa Irving Yalom diye bir Aşkın Celladı diye bir kitabı vardır. Bir Amerikalı psikiyatr vardır. Bir erkeği anlatıyor böyle. Grup terapisinde o erkek kadınları hep küçük görüyor. Hep siz saçı uzun, aklı kısa. Siz hep ağlarsınız grup terapisinde. Derken abi bir grup terapisinde bir gün geliyor bu da yumuşuyor. Bu da insanlaşıyor bak. Ağlamaya başlıyor. Hani düşün bir maço erkeğin ağladığını düşün. Niye? Çünkü o adamın içinde cemal var ya. Adam ağlamaya başlıyor falan derken açılıyor. Birleşiyor. O diğerlerle insan haline dönüyor. O rolden kurtuluyor. Fakat bu adam bir kansere yakalanıyor ve hastaneye kaldırıyorlar adamı. Son olarak Yalom'a bir telefon açıyor. Bir gelir misiniz? Son defa beni ziyaret ediyor. Gidiyor. Adama son nefesini verecek. Yalom'un elini tutuyor. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız diyor. Yani içinde cemali uyanmamış bir erkek kimin tarafında? Ya sizler uyandıracaksınız. Yaşamayan bir zombi gibi. Yani erkek dünyası, cemalsiz erkek dünyası zombiler alemi. O zombilere hayat verecek, kurtarıcı olanlar da sizsiniz. Peki Allah rızası için siz zombileşirseniz ne olacak bizim halimiz? Siz workaholic, işkolik, ihtiraslı, vurduydu, kırdıydı, aşırı celalli hanımlar haline dönersiniz. Ki bundan çok muzdarip olacaksınız. Hem bedensel olarak zarar göreceksiniz hem psikolojik olarak. Ne olacak bizim halimiz?
Dolayısıyla kurtarın bizi hanımefendiler. Biz perişan durumdayız. Allah razı olsun. Aslında bunu şu kişilerin duymasını çok isterim. İnşallah ulaşır. Yani kariyer ve toplumda bir savaş içinde mücadele veren kadınlar. Ben sizden sonra Allah nasip ederse ben de bir anlatımım olacak. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Tabii biz çalışma karşıtı değiliz. Bazı insanlar çalışmak zorunda olabilirler. Saygı duyuyorum. Ama anneliği terk etmek, evden uzak anne olmak, kadınlığı kaybetmek, sizin belirttiğiniz gibi o cemalliği celale çevirmek o mücadele içinde kadın herhalde en büyük kaybı olsa gerek. Ya. Değil mi? Bedelini ödüyor. Biz psikiyatrlar adam olsak, adam olanları tenzih ederim. Anlatırız bunu. Ama bunu anlamak için nefs ilmini bilmek lazım. Celal Cemal'i bilmek lazım. Gidin sorun bir psikiyatra. Celal Cemal nedir deyin. Adam güler size. Gidin bir psikoloğa, öyle olmayanları tenzih ederim. Ellerini öperim. Ama gidin sıradan bir tanesine manevi kalp nedir deyin. 200 Şimdi gramlık et parçası diyecek. evet, siz az Onun evvel için çok nefs güzel. ilminin uyanması, nefs ilminin Evet, anlaşılması olağanüstü önemli. evet hocam. Az evvel siz dile getirdiniz ya kıymetli hocam, anneliğin yani o Allah'ın kadına verdiği o büyük lütuf. Ne yazık ki şimdi ev kadınlığı öyle bir noktaya getiriliyor ki sanki ezik, istenmeyen, ikinci hatta üçüncü insan seviyesine getiriliyor. İşte bu kitapta bunun nasıl olduğu, Hollywood tarafından nasıl yapıldığı anlaşılıyor. Evet, Bunu yapanlar Hollywood'daki Yahudi idareciler. evet, Bu kitapta detaylarıyla anlatıyor Jim Twenge. Jim Amerikalı bir sosyolog. Hollywood senelerce Hollywood filmleri, sonra televizyon üzerinden kadınlık, ikinci sınıf insanlık gibi insanlığa anlatıldı. evet, evet. Ev işlerini yapmak vesaire işte bir şekilde ya ev işi yapmak sanattır. Yemek pişirmek sanattır. Biz böyle gördük annelerimizden, anneannelerimizden. Ama biz bir şekilde koşullandırıldık, programlandık. Özellikle bu ekran üzerinden oldu ve bu hallere geldik. İmdat, imdat. Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok çok teşekkür Beni gaza ederim. getirdin yine. Hiç konuşacak halde değildim. Gaza getirdin beni yine. Allah razı olsun. Hadi canım benim. İşleriniz rast Çok gitsin. Rabbim teşekkür esir ederim. halk eylesin. Bu millet büyük bir millet. Bazı şeyler geç anlaşılıyor ama anlaşıldıktan sonra da azimle o mücadeleyi vereceğiz. Şu üç paralık herifleri de baş aşağı edeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Allah Tamam. razı olsun. Hadi. Hadi Allah'a emanet Ağzınıza olun. sağlık. Hadi. Hayırlı günler diliyorum hocam. Hayırlı günler. Çok Eyvallah. teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Sayın Mustafa Merder hocamız, psikiyatristimizle söyleşimizi bitirmiş olduk. Kendisini saygı ve sevgiyle uğurluyoruz. 2 dakika sonra ben sunumu gerçekleştireceğim. Allah'a emanet olun. 2 dakika sonra görüşmek üzere.
Evet sevgili izleyiciler, bugün Allah nasip ederse sizlerle beraber son dönemlerde değişen kadın ve erkek kimliği üzerinde bir sunum gerçekleştireceğiz. Kıymetli arkadaşlar, bizden önce bildiğiniz gibi değerli psikiyatrist Mustafa Merter çok önemli konulara değindiler. Özellikle kendileri değişen erkek ve kadın rollerinin küresel bir proje olduğundan da bahsettiler. Şimdi bunu anlayabilmek için aslında neden dünyada kadın ve erkek rolleri değişti? Ne yapılmak isteniyor? Bunu bir anlamak lazım. Bunu anlayabilmek için de 16. yüzyıla kadar inmek gerekir. Çünkü değişen kadın ve erkek rolleri küresel bir projedir. Amaç burada insanlığın yeniden yapılandırılmasıdır. Eğer kadınlar dışarıda, ev dışında kendilerine yaşam alanları oluşturmaya çalışırsa, erkeklerle de bir rekabet içine girerlerse, kadın kimliğini böylece aileden çekmiş olacaksınız. Erkekler de evdeki rollerindeki o sarıcı, kuşatıcı kimliğini kaybederse, kadınlaşmış erkek rolüne girdiği zaman da ikinci ayak babayı da çekmiş olacaksınız. Şimdi anne ve babayı çektiğiniz zaman dikkat ederseniz son dönemlerde çok ciddi boşanma sayıları hızla artıyor. Çok ciddi boşanmalar var. Çok kısa süren evliliklerde parçalanmış çok ailelere denk geliyoruz. İşte bu son dönemlerde yaşadığımız geç evlenme akımları, ailede eş, karı kocanın birbirine sürekli rekabet halinde olması, bu tür çalışmaların hepsinin bir küresel proje olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu anlamak için de sizinle şöyle bir yolculuğa gitmek istiyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim, 15. 16. yüzyılların yani 15. yüzyılın sonunda 16. yüzyılda ne oldu? 16. yüzyılda insanlar tevhid inancından uzaklaştılar. Yani Allah'ı merkeze koyan o bizim inanışlarımız, gerek Yahudilikte olsun, gerek Hristiyanlıkta olsun, gerek İslam'da olsun, Allah'ı ve tevhid inancını merkeze koyan anlayış değişti. Onun yerine ne kondu? Haz ve ego kondu. Tabii bunun evrelerine baktığımız zaman da Aziz ve Mustafa hocamız çok güzel dile getirdi. İşte eğitim sistemi 1966 yılında Amerika'da gerçekleşen eğitim sistemi, ondan önce Rönesans, dinde reform hareketleri, barok hareketi, aydınlanma hareketleri, bunları detayına girmek istemiyorum. Daha sonra işte Almanya'dan sonra Fransa'da, İngiltere'de, Kuzey Avrupa'da etkili olan Protestanlık, üçüncü mezhebin ortaya çıkışı, dinde bir reform derdine girildi biliyorsunuz. Çünkü Hristiyanlığın dünyada e, özellikle bir baskısı vardı. O baskı da tamamen artık inandıkları kitaplardan farklı bir noktaya gelmişti. O yüzden protestanlık biliyorsunuz oluştu. Ve bunlardan sonra da geldiğimiz nokta feminizm hareketi ve feminizm hareketinin de beş dalgayla dünyadaki kadın rolünü değiştirmesi oldu. Aslında feminizm hareketi ne yaptı? İlk başta kadın hakları üzerinden bir çıkışta bulundu. Hedef başta kadın haklarını baktığımız zaman tarihe de bir tek kadın haklarını koruyan İslam'dır biliyor musunuz? Diğer dinlere baktığımız zaman Orta Çağ'dan geldiğimiz yakın çağa kadar, bulunduğumuz yüzyıla kadar kadınlara en çok hak veren İslam ama en az hak veren Batı toplumuydu. Kadınların bu isyanıyla feminizm hareketi doğdu. Fakat feminizm hareketinin aslına farklı şeyler sıkıştırıldı. Bu sefer feminizm hareketinde erkekleşmiş kadınlar çıkmaya başladı. Yani hak, hürriyet duygusuyla, adalet duygusuyla çıkan kadınlar daha sonra bunu erkeklerle yarışır, erkeklerle çatışır hale getirdiler. Şimdi şöyle bir şey diyelim.
Modern psikolojinin çıkış noktası biliyorsunuz aydınlanma hareketidir. Şimdi aklı öne çıkaran batılı düşünce sisteminin temelini biliyorsunuz ki modern psikoloji oluşturuyor. Bu da Ellenberger denen akılcılığı öne çıkaran aydınlanma hareketinin olumsuz yönü psikoloji alanında özellikle de akıl dışı spekülasyonlar içerdiğine dikkat çekmiştir. Mesela bu dönemde Fransız ihtilali, Amerikan ihtilali, din ve düşünce hürriyeti, insanlar arası eşitlik, sosyal devlet, eğitim reformu ile Batı medeniyetinin temel erdemleri çıkışına tanıklık ediyoruz. Newton'un yer çekimi gücü keşfetmesi, yani insanoğlu, bunları anlatırken şöyle diyelim. İnsanoğlu ne yaptı? İnsanoğlu endüstri devriminden sonra işte bulduğu kanunlarla vesaire yeryüzündeki o mekanik ve Allah Teala'nın yarattığı dinamiği keşfettiğinde bunu kendisi keşfetti olarak kabul etti. Allah'ı devreden çıkar, ben buldum, ben öğrendim. İşte ben merkezini buradan getirmeye başladı. Şimdi şöyle bakalım. Evet, aydınlanma hareketi, arkasından feminizm hareketi, endüstri devrimi, feminizm hareketi. Biz arkasından ne geldi? Toplumsal cinsiyet eşitliği. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde de bir bakıyoruz ki topluma bize dayatılmaya çalışan nedir? Eşit haklar üzerinde kadınların işte feminizmdeki o çalışma hakkı dışında toplumsal cinsiyet eşitliği, herkes eşit olmalı. Kadınla erkek burada da bir çatışmaya nasıl girdi? Çünkü dünyada şöyle bir çalışma başladı. Kadınlar evde oturmamalı, kadınlar üretken olmalı, annelik ikinci planda olmalı. E, Çalışan kadın daha verimli, çalışan kadının üretkenliği daha fazla. Ne oldu böylece? Annelik itibarsızlaştırıldı. Genç evlenme akımları, işte bununla beraber ortak giden sosyal medya, hepsi beraber aslında ailenin ifsat projeleri tek tek kadının kimliğini değiştirdi. Şöyle düşünelim. Şöyle bir 50 sene önceye bakalım. Annenin rolü nasıldı? 50 sene önce baktığımızda bir anne işte sabah kalkar, çocuklarının kahvaltısını hazırlar, eşini yolcu eder veya önce eşi gider, çocuklarını okula gönderir, çocuklarına evde bir hazırlık hazırlar, akşama evini toparlar, çamaşırları varsa çamaşırlarını yıkar, akşama da çocuklarına göre bir ortam hazırlar. Şimdiki annelere bir bakalım. Kaybettiğimiz hangi değerler var? Şimdiki anneler çocukları evden çıkarken veya o çıkmadan önce evden çıkıyor. Tabii çalışan anneler için söylemiyoruz biz bunları. Normal çalışmayan annelerden bahsediyoruz. Daha sonra bakıyoruz ki işte bu anne evde yapması gereken işler varken dışarıda farklı toplantılarda, farklı etkinliklerde bulunmaya başlıyor. Eve çocuktan sonra geliyor. Çocuklarda anahtar oluyor. Çocukların ya yemekleri hazır değil veya evde başka mürebbiyeler veya bakıcılar var. Ne oluyor? Çocuklarınızı başkaları büyütmeye başlıyor. Ve daha sonra bunlar büyüdükleri zaman da neden bu çocuğum benim böyle? Neden bu çocuğun benimle ilişkisi yok? Ve anne eve geldiği zaman da şu anki dönemki anneler ellerindeki telefon ve sosyal medyadan zaten çocukların gözlerine bakmıyorlar. Mert Hoca az evvel ne dedi? Evet, gözlerimize, çocukların gözlerine 10 dakika bakmıyoruz. Ne hale geldik aslında biliyor musunuz? Şu anda karı koca birbirinin gözüne 10 dakika bakmıyor. Öyle bir noktaya geldik ki şimdi kadınlar ve erkekler aynı evde. Biz hep çocuklardan muzdarip gibi konuşuyoruz ama çocuklar odalarında sosyal medyada gezerken bir de ne var? Karı koca birbiriyle irtibat halinde değil. Baba eş farklı bir yerde, anne farklı, eşi farklı bir noktada, ellerinde telefon, bulundukları yerde başkalarıyla mesajlaşıp aslında kendi eşlerinin farkında değiller. Yani sahip oldukları zenginliğin farkında değiller. En büyük zenginlik orada ne? Eşin aslında. Eşinle geçirmiş olacağın o kıymetli zaman
Her şeyden daha değerli. Çünkü siz birbirinize baktıkça eşler birbirlerine bir akış gücü oluşur. Gözlerden baktığınız zaman bir muhabbet akar. Bizler o muhabbeti kaybetmiş oluyoruz. Şimdi bize feminizmin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve bu küresel projenin dayattığı bize ne var? Erkekleşmiş kadın, kadınlaşmış erkekler. Şimdi kadınlar kendilerini geliştirmek adı altında birçok eğitimlere, birçok kurslara giderken erkekler daha zayıf kalıyorlar. Daha sonra geliyor evde eşini beğenmiyor ve evde beraber hareket değil, karşı karşıya kalmış iki kişi görüyorsunuz. Aziz ve Mert Hoca çok güzel aslında anlattı. Dedi ki kadınlardaki o cemal, erkekleri o cemal yönü oluşturacak, saracak. İşte erkeklerdeki celali cemalle birleştirdiğiniz zaman o zaman ne oluyor? Karı koca arasında gerçekten bir muhabbeti, bir birlikteliği yakalayabiliyorsunuz. Ama şu anki proje kadınların cemal ve celal sıfatlarının yan yana gitmesi üzerine değil, ne yazık ki karşı karşıya gelmesi üzerine. Çünkü kadınlar üzerinde çalışmanın vermiş olduğu büyük bir yük var. O yükten kadın eve geliyor, annelik yapmaya çalışıyor. Az önce ne dedim? 50 sene önceki anne profili nasıldı? Şimdiki anne profili eve geldiğinde yemeği mi yapsın? Çocuğun sorduğu sorulara mı cevap versin? Akşam ortalığı mı toparlasın? Bu sefer ne devreye giriyor? Eşinden destek istiyor. Eşinden. Tabii ki erkekler de eşlerine yardım etmeliler. Fakat biz neyi kaybettik biliyor musunuz? Biz erkeklerden yardımı isterken erkeği kadınlaştırdığımızın farkında değiliz. Erkeklerdeki o liderlik, kavrayıcı, o sorumluluk bilincini biz evcilleştirelim derken kadın kimlikli erkekler oluşturduk. Ben ama her zaman şunu savunuyorum. Erkekler evde yardım etmeli ama ölçüleri nasıl olmalı? Kadın kimliğinden değil. Kadın kimliğinden farkı nedir? Erkek size sofrayı kurmanıza yardım edebilir. Belki bir salatanızı yapabilir. Yemeği yapmamalı. Elinizden geldiği yemeği siz yapmalısınız. Bulaşığı eşinize yıkatmayın. Özellikle bulaşık konusunda erkekleri kadının o sahip olduğu kimliğini erkeğin üzerine yıkmayalım. Biz aslında onu belki bize bir destek olarak görüyoruz ama çocukların gözünde örnek bir rol model olmuyoruz. Kadınlar da bazen erkeklere destek olayım derken erkeğin yapması gereken çok şey üstlenmiş oluyor. O zaman da ne yapıyorsunuz? Rolleri çalıyorsunuz, rolleri değiştiriyorsunuz. Bu sefer de eğer eşiniz siz bazen böyle kızdığınız zamanlarda ya ben senin yerine faturayı yatırdım ben şunu yaptım bunu yaptım. Tabii artık her şey internet üzerinden yatırılıyor ama bazen erkeklerden beklediğiniz o alışverişler siz de bunu sık sık yaptığınız için bu sefer kızdınız veya eşinizden kırıldığınız zaman bunu yüzüne vurmaya başlıyorsunuz. Yani ailede yaptığınız o fedakarlıkları aslında ki aile fedakarlık üzerine inşa eder. Öyle büyür, gelişir. O zaman onları eşinizin yüzüne vurmaya başlıyorsunuz. Bu sefer de erkek karşı tarafa vurmaya başlıyor. Peki sizi izleyen kim var? Çocuklarınız var. Peki çocukları sunduğunuz rol modellerde gerçek bir rol model ortadan kalkmış oluyor. Gerçek bir anne rol model ve gerçek bir baba rol modelini çocuk görmemiş oluyor. Bu sefer ne yapıyor? Çocuklar anne babalarına ceza kesiyorlar. Siz eşinizle didiştiğiniz zaman veya eşinizle rekabete girdiğiniz zaman çocuk her şeyi o kadar güzel kaydediyor ki ve ondan öyle farklı sentez ve sonuçlar çıkarıyor ki sonra size bir anda kimliği boş ve sizin en çok kızdığınız bir kimlikle karşınıza gelebiliyor. Cinsel kimlik karmaşası gibi. Eğer bir baba evde çok baskıcıysa veya narsistse veya ezikse o zaman erkek çocuğu babaya sen gerçek baba olamadın,
O zaman ben sana erkek rolüme layık değilsin. Sana ben de kadınsı bir kimliğe girerim. Sana böyle ceza keserim diyor. Veya anne için de geçerli. Anne de eğer evde ayarını tutturamazsa, Cemal'i verirken aşırı şımarıklığa çocuğu aşırı haklara götürürse veya Cemal'i çok kapatıp celallenirse bu sefer de kız çocuğu size ceza kesiyor. Bazen babalar anneyi eziyor. O zaman gene size ya erkek çocuğu veya kız çocuğu ceza kesiyor. Bunların ilk kestiği ceza nedir biliyor musunuz? Ailenin ilişkilerini ilk başta kesiyor çocuklar. Zaten sosyal medya onlara bu ortamı veriyor. Odalarına giriyorlar, odalarından çıkmıyorlar. Odalarında farklı bir dünyadalar. Şimdi bu birinci ceza. İki, sosyal medyadan önlerine gelen birçok e, yanlış modeller var. Bu sefer o modelleri takip ediyorlar. Önce Instagram'larını takip ediyorlar ve o role giriyorlar. Ve bilinçaltlarında anne babalarına ceza veriyorlar. Bunlar içinde cinsel kimlik karmaşası olduğu gibi onlar içinde kişilik bozuklukları da var. Bir sadist çocuğunuz olabilir. Bir psikopat çocuğunuz olabilir. Yani bazen görüyorsunuz mesela son dönemlerde özellikle biz erkeklerden böyle zorbalık görmeyi duymuş da tepki veriyoruz tabii hepsine. Şimdi kız çocuklarında bu zorbalıkları görüyoruz. Çünkü 1966 yılında başlatılan otoriteye baş kaldırış var ya o eğitim sistemindeki Mertel hocamız çok güzel der. Terbiyesiz eğitim sistemi. O terbiyesiz eğitim sistemi bizde ne oluşturdu? Otoriteyi hiç görmeyi. Yani anne baba kavramını yani devlete karşı ilk başta otoriteye karşı geliyorsunuz. İsyan duygusunu besliyorsunuz. Arkasından ikinci ayak nedir? Anne babaya karşı bir otoriteye karşı baş kaldırma. Şimdi otorite olmadığı zaman çocukta ne oluyor? O zaman bir şeyden korkmuyor. Bir de onlar için çok önemli otorite ne var? Din var, Allah korkusu var. Bütün bu sistemin altında bir de insanı inançsızlaştırmaya sürükleme var. Otoriteye baş kaldıran çocuklarda dini açıdan da zayıflığı görürsünüz. Çünkü onları buna götüren bir güç kalmıyor. Şimdi sistem küresel projeler çocuklara neyi aşılıyor? İşte sen istediğini yapabilirsin. Kimsenin sana karışma hakkı yok. Sen özgür bir bireysin. Ve sen bundan mutluysan istediğini sonuna kadar yap. Biliyorsunuz ki bu toplumsal cinsiyet eşitliğin de ana temalarından biridir. İstediğin gibi istediğin yere ak, Q'da olduğu gibi nereye akarsan ak. İstersen maddeye ak. Haz al da nereden alırsan al. Tabii bu bize nereden geliyor? Beslenmiş egolardan geliyor. Bizler sağdan ve soldan gelen duygularımızda biz eğer şeytani duygularımızı beslersek Rahman'dan uzaklaştığımız zaman da ne oluyor? Bir azgınlığa ulaşıyoruz. Bu azgınlığımız bizde nerede oluşuyor? Anne babaya isyan, eşine isyan, topluma isyan. Eğer bunu kontrol edemezsek de ulaşılmayacak kötü sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sevgili dinleyiciler, biz ne yapabiliriz? Oraya gelmek lazım. Yani evet biz bakıyoruz ki Ben Nesli oluştu. İşte dünyadaki bu Frankfurt ekolü olsun bu defalarca anlattık. Detayına girmeyeceğim. Frankfurt ekolündeki o baba rolünün kaldırılması, işte geldiğimiz son nokta sosyal medyanın etkisi. Peki bunları nasıl geçeceğiz biz? Yani toplum kurallarının yıkılması ve bireyin doğuşuyla biz bu bireyleri nasıl ıslah edebiliriz? Az evvel Mert Hoca çok güzel bir şeyden bahsetti. Dedi ki İsviçre'de büyük bir küre var, şeffaf bir küre. İnsanlar bir hafta telefonu içine atıyorlar. Bir hafta boyunca dayanamıyorlar. Bazıları dayanamıyorlarmış. Onlar için de bazı arada başka bir telefon verip onunla zaman geçirmesini sağlıyorlar. Ama tekrar kutuya attırıyorlar.
Şimdi bizim demek ki sosyal medyada bir rejim yapmamız gerekiyor. Birazcık telefonları bir kenara kaldırıp sosyal hayatımızı da aileyle geçirecek çalışmalara itilmemiz gerekiyor. Yani eşlerimiz ve çocuklarımızla beraber zaman harcamak. Şimdi bazı ailelere bakıyoruz, haftada bir kere çocuklarını dışarı çıkarmayı, onlarla bir köftecide, bir hamburgercide yemek yemeyi büyük bir aktivite olarak görüyor. Evet, bu güzel bir aktivite ama yetersiz bir aktivite. Bizim yapmamız gereken ise evde çocuklarla kaliteli zaman geçirmek. Yani bu kaliteli zamanı nasıl geçireceğiz? Evde çocuk yemek yedikten sonra çocukla o gün içinde yaptığı şeyleri konuşmak, onunla onun ilgi alanlarını keşfetmek ve onun dünyasını doldurabilmek. Yani sosyal medya onun dünyasını doldurmamalı. Eğer sosyal medya onun dünyasını doldurursa bu sefer siz o çocuğu büyütmüyorsunuz. Sosyal medyada bağlı olduğu kulüpler veya takip ettiği şahıslar onu büyütmüş olacak. Peki biz her çocuğun mutlaka bir e, eğilimi vardır. Ya spora ya bir sanata. Hocamız az evvel önemli bir şeye daha vurgu yaptı. Dedi ki kendi oğlumla dedi bir faaliyet yapmak istedim. Onunla beraber dalgıçlık kursuna gittim dedi. Demek ki babaların erkek çocukların özellikle bir eğitimi, herhangi bir aktiviteyi beraber yapması gerekiyor. Annelerin de keza aynı şekilde. Mesela okuldan geldikten sonra çocuğun derslerini yaptıktan sonra ailece oyun oynanması gerekir. Yani babanın da annenin de beraber çocuktan hareket etmesi gerekiyor. Beraber zaman geçirmesi gerekiyor. Eğer biz bunları yaparsak o çocuğu o zaman dışarıdaki tehlikelerden ve sosyal medyadan da uzaklaştırmamız gerekir. Bir de çocukları özellikle 2-3 yaşında olan anneler için söylemek istiyorum. Çocuğuna yemek yedirmek için telefon veren anneler. Çocukların hem kimliğiyle oynuyorsunuz hem de karşınıza bir canavar çocuk büyütüyorsunuz. Çünkü o verdiğiniz telefonları aldığınız zaman çocuk zaten tepki veriyor, vermek istemiyor. Ayrıca vermiş olduğunuz az evvel Mert Hoca'nın söylediği gibi izlettiğiniz o çizgi filmlerdekiler, müziklerde, izledikleri filmlerde sürekli bir algoritmadan çocuğun bilinçaltına ne geliyor? Sürekli e, oradan sinyal geliyor. Ve çocuğunuz yönetiliyor aslında. İşte bizim bunlardan kurtulmamız için geçenlerde bir arkadaşımın torunu vardı. Yemek yedirirken eline telefon verdiğini fark ettim. Bir baktım ama çok mutlu çocuk. Çünkü genelde bu çocuklarda bir agresiflik başlar. Aslında o telefondan da aldığı radyasyondan dolayı bir agresiflik başlar. Ne izletiyorsun sordum. Ne dedi biliyor musunuz? Resimleri izletiyormuş. Kendi aile bireylerinin resimlerini. Tatilde yaptıklarını. O kadar güzel bir hoşuma gitti ki bakın aslında bunu yaygınlaştırmak lazım. Telefonunuza güzel anılarınızı çekin. Güzel anılarınızdan böyle videolar oluşturun. Oraya kendi sesinizden bir şeyler işleyin ve çocuklarınıza izletin. Şimdi biz hocamızın bahsettiği gibi 5 tane önemli aile ifsat ayağından sonra geldiğimiz nokta kadınla erkeğin karşı karşıya gelmesi, erkeklerin işte kadınlaşması vesaire. Biraz kadınlar da erkeklerin onların sözünü dinlemesi ve kadınların erkekleri yönetmesi onların duygularını okşuyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyor. Kadınlar eğer erkekleri yönetirlerse iyi bir aile götüreceklerini düşünüyorlar. Fakat görmedikleri farklı bir şey var. Eğer erkek kadın gibi olursa o zaman erkekten beklediğiniz o adaleti göremezsiniz. Eğer erkek kadın gibi olursa kuşatıcılığını da göremezsiniz. Bir zaman sonra e, cinsel hayat dışında eşinizden kendi diğer hani çok uç olacak belki ama normal bir bayan arkadaşınız gibi belki 10 sene sonra öyle bir şey görebilirsiniz.
Bunun için erkeğin bırakın evde biraz sesi, tabii yükselsin demiyorum. Asla yükselsin demiyorum. Evde erkek kendisine bir alan açsın. Eğer evde erkek kendine bir alan açmazsa o alanı dışarıda açar. Eğer evde baskılanırsa iki rol vardır orada. Evde baskılanırsa ya dışarıda açacak onu, ama evde baskılanırsa o zaman iki tarafta da ezik olacak. Ve de bu onun tamamen kadınlaşmasına ve bazı yönlerini yitirmesine sebep olacak. Ha şu var tabii. Biz kaba erkek istemiyoruz. Kadınlara bağıran, kadınların haklarını yiyen erkeklerden bahsetmiyorum. O erkeklerin de kendilerine bir çeki düzen vermesi gerekir. Kadın çünkü bir emanettir. Erkeğin de kadını bir emanet olarak görüp gerektiği değeri vermesi gerekir. Yapmamız gereken şu ki kadın kadın gibi olmayı, erkek de erkek gibi olmayı başarması gerekir. Çünkü dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğiyle, yani özgürlük olarak verilen, zamanla kadın ve erkek kimliklerinin karşı karşıya getirildiği ideoloji erkek gibi olmayı toksik olarak nitelendirdi. Topluma böyle bir bilinçaltı ve programlarla, davranışlar olarak bunlar sindirilmeye verilmeye çalışıldı. Yani artık erkek erkek gibi olduğu zaman erkeğin güçlü olması toksik olarak etiketlendi. Böylece toplumda kadınlar ne oldu? Güçlü ama yalnız kadınlar oldu. Çünkü eğer siz erkeği sırtınızda bir güç olarak, sağınıza solunuza bir güç olarak tutmazsanız, bu güç derken vurucu anlamında söylemiyorum. Her şeyde sizin yanınızda bir elmanın yarısı gibi olabilmek, beraber yürüyebilmek, beraber hareket edebilmek. Bunu sağlamanız gerekir. Ama sürekli kendi haklarınızdan hareket ederseniz, gerçek eşitlik o zaman benzerlikte değil, biliyorsunuz ki adalet ne olur? Rekabetle değil, tamamlayıcılıktan oluşur. Cinsiyet farkları biliyorsunuz toplumsal kurgular olarak görülmüş ama biyolojik gerçeklik inkar edilmiştir. Şimdi öyle bir hale geliyoruz ki e, sevgili arkadaşlarım, şöyle söyleyeyim. Küçüklükten aslında yedirdiğimiz mamalar, bisküviler, bunların da bir kontrol edilmesi lazım. Erkeklerdeki biliyorsunuz büyüyen göğüsler, kızlardaki ileri derecede kıllanmalar. Bunlar da erkeklerdeki ve kadınlardaki rol üzerinde büyük etkiler oluşturmuştur. Bunları da anne babaların dikkat etmesi gerekir. Şimdi kadın ve erkek rollerinin sosyopsikolojik bir evrimi olmuştur dünyada. Psikoloji ve nöroloji bilimleri kadın ve erkeğin farklı bilişsel, duygusal ve davranışsal kodlara sahip olduğunu açıkça göstermiştir. Şimdi kadınların farkı nedir? Kadınlar empati ve duygusal zeka alanında baskındırlar. Erkekler ise analitik düşünme ve yönelim alanında daha aktiftirler. Şimdi modern ideolojiler bu farklılıkları eşitsizlik olarak yorumlamış, doğuştan gelen tamamlayıcılığı da bastırmıştır. İşte böylece kadın her şeyi yapabilen ama hiçbirinde tatmin olmayan bir kimliğe dönüşmüş oluyor. Erkek ise duygusal olarak pasifleşmiş ama sorumluluk almaktan kaçınan bir figür haline geliyor. Bakın yani biz erkeği yönetmeye çalışırken onu oluşturduğumuz şekli anlayabiliyor musunuz? Şimdi kadın artık yalnızca anne veya eş kimliğiyle değil, çokluk kimlikler üzerinden tanımlanıyor. Erkek ise koruyucu, lider ve sorumluluk taşıyan kimliğinden uzaklaşarak duygusal olarak pasifleştirmiş oluyoruz. Şimdi bunu cinsiyet tablolarında da görebiliyoruz. Şimdi bu rollen giden erkek ve kadınlar, bakın Dünya Çakova son dönemlerde evli erkek ve kadınlardan da, uzun yıllar evli kalmış erkek ve kadınlardan da çok ciddi dönüşler var. Çünkü bize bu toplumsal cinsiyetin dayattığı kadını güçlendirmek adı altında erkekle karşı karşıya getirmesi
bizde ne oluşturdu? İşte kimlikteki o bozukluk daha sonra erkeklerin de kimliklerinde o yaşta dahi olsalar bozukluğa sebep oluyor. İletişim problem dili, ya iletişim dilini yitirmiş oluyorsunuz. Siz karşı karşıya kaldığınızda aranızda bir iletişim dili olmuyor. Farklı dillerden konuşan iki birey aynı evde oturmuş oluyor. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliğini bize en son getirdiği nokta ne? Q, ak, nereye akarsan ak. Şimdi böylece iki tane farklı dilden konuşan kadın ve erkek aynı evde aynı dili konuşamadığında bunların hazları da farklılaşıyor. Egoları farklılaşıyor. Şimdi sosyolojik olarak bu kırılmanın temelinde ne var? Dört tane etken madde var. Bir, ekonomik bağımsızlık. İki, kültürel bireycilik. Üç, moda. Dört, dijital kültür. Ekonomik bağımsızlığa bakarsak kadın ekonomik olarak güçlendikçe erkekle ilişkisi rekabet zeminine kayıyor. Kültürel bireycilikte kendini gerçekleştirme, kendi olma, ben merkezcilik söylemiyle birlikte inşa etme bilinci aile olmanın, bir olmanın önüne geçiyor. Böylece siz bir olamıyorsunuz, biri başaramıyorsunuz. Moda, özellikle moda bunun en büyük e, toplumsal cinsiyet üzerinden ve bu kadın ve erkek rollerinin üzerine çok büyük etkisi vardır. Dikkat ederseniz moda son dönemlerde kıyafetlerde kadınlar erkekler gibi giyiniyor. Erkekler de kadınsı kıyafetler giyinmeye başlıyor. İlla etekten ben bahsetmiyorum. Aslında erkeği baktığınız zaman erkek bu erkektir diyeceğiniz bazı şeyleri kaybediyoruz. Renkler bile pembe dediğiniz zaman kadının rengidir. Ama artık o pembeyi bile erkekler üzerinde görebiliyor. Bunu normal görmeye başladı. Aslında şöyle bakmamız gerekir. Erkeklerde X ve Y kromozomu var. Yani kadınlık ve erkeklik hormonu var. Kadınlarda XX var. Biz farkına varmadan erkeklerdeki X'i de beslemiş oluyoruz. Şimdi dijital kültürde sosyal medya, popüler kültür, dijital platformlar da aile içi rol modelleri yeniden kodluyorlar. Aile artık ortak hedef değil, aile kimliği yerine paralel bireylerin bireysel kimliğiyle yaşayan, yaşantı kurmaya çalışan ve ortak alan haline gelmiş oluyor. Yani paralel bireylerin bireysel kimliği. Şimdi sevgili izleyiciler, bilimsel bulgularda kadın ve erkeğin hormonal, nörolojik ve davranışsal düzeyde farklı olduğunu biliyoruz. Östrojen ve oksitosin yani hipofiz tarafından salgılanan bir hormon, kadında bağlanma, merhamet ve empatiyi güçlendiriyor. Testosteron erkekte sorumluluk koruma ve yönelim davranışlarını destekliyor. Şimdi yediğimiz yiyecekler, bazı tavırlarımız bizim bu hormonların salgılamasını da baskılıyor. Biz farkına varmadan aslında televizyon karşısında bazı cipsleri veya atıştırmalıkları yediğimiz zaman aslında östrojeni kaybettiğimizi, bu oksitosini kaybettiğimizin de farkında değiliz. Ayrıca bazı davranışlarımızın da celalleşmesi bizde bunların salgılanmasını da baskılıyor. Şimdi cinsiyet farkı ve cinsiyet toplumsal değil, yaratışsal, fıtri, biyolojik bir gerçek. Ama son dönemlerdeki o sosyal medya, işte küresel projeler bize bunların ise ya bunların genetik olduğu vurgulanmaya çalışılıyor veya bu cinsel kimlik karmaşasının sosyokültürel bir öğrenme olduğunu biliyoruz. Ama bunların hastalık olarak kabul edilmediği gibi bunların terapi yasakları, bunlardaki e, cinsel kimlik kaymaları kişilerin de gene bu rolleri kaybetmesine, gerçek biyolojik rollerini kaybetmesine sebep oluyor. Peki ailemizi nasıl koruyacağız? Ailede rollerimiz net olmalı. Eğer ailede çocuk anne ve baba figürünü net görebilirse çocukta güven duygusu oluşur. Psikolojik dayanıklılığı artar.
Ailede sevgi kadar sorumluluk, anlayış kadar adalet de gereklidir. Kadın ve erkek rolleri yeniden tanımlamalı değil, doğal dengesine döndürülmeli. Bakın doğal dengeyi biz kaybetmiş durumdayız. Kadınlardaki cemal dengesiyle kadınlardaki şefkat, erkeklerdeki celal dengesiyle erkeğin adaleti birleştirilip istikrar ve aidiyet oluşturulmalı. Kadının şefkati erkeğin adaletiyle birleştiğinde istikrar ve aidiyet doğar, bunlar yitirilmemeli. Evet, şöyle söyleyelim. Gerçek denge nedir? Aynı olmakta değil. Farklılıkları hikmetler yaşatmakla gizlidir. Hikmetle. Yani iki eş farklı olabilir ama o farklılıkları siz beraber bir hikmetten bir güzel hayat, onu güzel bir şekilde koyabilirseniz başarırsınız. Kadın anneliğiyle, merhametiyle değerlidir. Kadın iş hayatındaki rekabet ve çalışma yükü büyük bir yük ve büyük bir esarettir. Özgürlük olarak pompalanan çalışmak aslında özgürlük değildir. Kadını annelikten, kadınlıktan uzaklaştıran ve celallendiren, yıpratan zor bir süreçtir. Tabii ki çalışmak zorunda olan bayanların durumlarını bunun dışında tutmak gerekir. Çalışmayı tamamen reddetmiyoruz. Ama anneliğin önüne geçmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü annelik Yaradan'ın kadına verdiği en büyük lütuftur. Erkek gücüyle değil, sorumluluğuyla sahiplenmeli. Kuşatmasıyla var olmalı. Erkek evde sorumluluk alırken sınırları kadının rolü ile çakışmamalıdır. Kadın ve erkeği ayrıştıran değil, ailenin bütünlüğünü koruyan yaklaşımlar güçlendirir. Eğitimden medyaya, hukuktan sosyal politikalara kadar her alanda aile dostu dil ve değerler yeniden hakim kılınmalıdır. Sonuç ben merkezciliği bırakarak sevgi ve saygı çerçevesinde aile birliğini kurmamız gerekir. Aile erkek ve kadın rollerinin merhamet, sevgi, adalet ile işlendiği, birleştiği kutsal mekandır. Önce egomuzu yenmemiz gerekir arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de şu konuda bir bilgi daha vermek istiyorum. e, Çocukların özellikle örnek rol erkek ve örnek rol anne üstlenebilmeleri için onları yetiştiren anne babalara da çok büyük görev düşüyor. Anneler erkek çocuklarına çok ağırlık verip onların sorumluluklarını kız kardeşi üzerine bırakmayı veya erkek çocuğun yapması gereken sorumlulukları anne üstlenmemeli. Kız çocuğu da erkek çocuğu tarafından ezilmemeli. Ama asi de olmamalı. O dengeyi anne ve babanın çok iyi tutması gerekir. Şimdi biz farkına varmadan geçmiş dönemden Cumhuriyet'ten bu zamana kadar baktığımız zaman ezilen dünyadaki o ezik kadın kimliğini onlara bilmek adına kadını son dönemlerde çok fazla donatmaya çalıştığımız için bu sefer kadın kimliği e, erkeğin karşısında çok donatılmış ve çok bilgi sahibi bir rolde karşı karşıya getiriyoruz. Bu sefer de çatışmalar oluyor. Geç evlenme, çoğu zaman kızların eğitimiyle uğraşırken yüksek lisans yapacağım, işte ben doktor yapacağım deyip evlenmemeleri, daha sonra da evlilik ve doğurganlık yaşının düşmesiyle evlenmek istediği zaman da etrafında bu sefer kendisine hazır bir eş bulamaması, bu da büyük bir sorun dönemimizde önümüze getiriyor. Yani ne yapmalıyız? Biz kız çocuklarını okutalım, evet. Erkek çocuklarını okutalım. Sadece kız çocuklarını donatmayalım. Çünkü etrafında şöyle bir bakın. Genelde birçok kız birçok kursa gider. Birçok sertifikası vardır. Ama anneliği bilmez. Ev kadınlığını bilmez. Bu o kadar önemli bir yaradır ki. Çünkü biz önce anne olmayı öğretmiyoruz. Geçenlerde bir video önüme geldi. Japonya'da İlk okulda çocuklar önce ne öğreniyormuş biliyor musunuz? Belki çoğunuzun önüne gelmiştir.
Önce temizlik yapmayı, eve bakmayı, okulunu temizlemeyi, sorumluluklarını yerine getirmeyi, yere çöp atmamayı. Bir kere okullarda temizlikçi yokmuş. Temizliği çocuklar yapıyormuş. Çocuklar verilen sorumlulukları yerine getirmeyi, onları başta öğreniyorlar. Bu her şeyden daha kıymetli. Okuyorlar, yazıyorlar, çok okuma yapıyorlar, çok yazma yapıyorlar ama e, derslerle uğraşmıyorlar. Önce sorumluluk bilinci gelişiyor. Demek ki çocuğa önce o sorumluluk bilincini vermek lazım. Biz o sorumluluk bilincini verirsek o zaman gerçekten örnek bir erkek, örnek bir kadın olmayı da başarmış olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü farklı konuklarımızdan, bilim kurulumuzdaki kıymetli hocalarımızdan sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Hayırlı günler diliyorum.